Merhaba arkadaşlar. Bugün Migros hissesinin analizini yapacağız. Diğer tüm hisselerde yaptığım gibi ben size ayrıntıları vereceğim. Detaylarını birlikte inceleyeceğiz. Ancak al-sat tavsiyesi, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Burada elinizde varsa satıp satmamak ya da yoksa alıp almama kararı tamamen size kalmış. Ben dediğim gibi detayları paylaşacağım. Karar sizin arkadaşlar. Eğer sizin de merak ettiğiniz bir hisse olursa mutlaka yorumlara yazın. Öncelikli olarak sizin söylediğiniz hisseyi hemen çekerim. 1-2 gün içerisinde yayınlarım. İsterseniz çok fazla uzatmadan başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her bir TL'lik varlık ile geçen yıl 6.13 TL'lik satış yapılırken bu yıl 1.8 TL'lik satış yapılmış. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı gözüküyor. Çünkü stok tutma süresi 22.8 günden 55.6 güne yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda alacaklar 2 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 96 günde ödenmiş. Ortalama tahsil süresi 1.1 gün uzamış. Cari oran trendi negatif çünkü geçen yıl 0.87 olan cari oran bu yıl 0.84'e düşmüş. %4'lük bir likidite daralması gözüküyor. Cari oran seviyesi yetersiz. Bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayamayabilir. Likidite oranı seviyesine baktığımızda yine yetersiz. Asist test oranı 0.43 düzeyinde. Stok dışı kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamaya yetmeyebilir. Nakit aralığı daha az olarak gözüküyor çünkü nakit ve benzerleri geçen yıl varlıkların %26.5'ini oluştururken bu yıl %16.9'unu oluşturuyor. Burada varlıklara oranla nakit ağırlığında bir azalış var. Günlük ödemeler için nakitliğe baktığımızda yetersiz gözüküyor. Çünkü şirket ödemelerine ek bir nakit girişi olmadan sadece 28 gün daha sürdürebilecek durumda. Öz kaynak oranı yeterli çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların oranı %40, uzun vadeli yükümlülükler %14 iken kısa vadeli yükümlülükler %46. Öz kaynak trendinde artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %574 artmış. Toplam borç trendinde azalış var. Geçen yıl 0.85 olan kaldıraç oranı bu yıl 0.6'ya gerilemiş. Yani bu ne demek oluyor? Varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda yüksek olduğunu görüyoruz. Kaldıraç oranına göre yüksek olmakla birlikte kabul edilebilir düzeyde. Net borç seviyesine baktığımızda net borcu yok. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda yüksek çünkü öz kaynakların 1.14 katı. Yine de kabul edilebilir düzeyde. Satış finansmanında borç kullanımında artış var. Bu da finansman maliyetlerinde bir artış yaratabilir. Kısa vadeli borç aralığında azalış var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl %72.1 iken bu yıl %45.6'ya kadar düşmüş. Bu da daha uzun vadeli rahat borç çevrim imkanı oluşturabilir. Finansal borç aralığına baktığımızda azalış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı geçen yıl %8 iken bu yıl %7'ye düşmüş. Bu olumlu bir gelişme. Finansal gider trendine baktığımızda artış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %34 azalmış. Ancak finansal giderleriyle yıllık bazda %60 artmış arkadaşlar. Artan finansal giderlerde net kâra negatif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücü yetersiz. Bu da daha fazla borçlanmaya ihtiyaç yaratabilir. Faaliyet kâr marjında zarar var, net kâr marjında da azalış var arkadaşlar. Şirket esas faaliyetleri sonucu zarar etmiş. Yani negatif faaliyet kâr marjı eksi %3. Burada hem faaliyet kâr marjında hem de net kâr marjında düşüş olması da dikkate alınacak bir durum. Faaliyet kâr marjı neden azaldı dersek diğer faaliyet giderlerinin oransal olarak arttığını görüyoruz. Öz kaynak karlılığında da bir azalış var. Geçen yıl %331 olan öz kaynak karlılığı bu yıl %7'ye kadar gerilemiş. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağıyla 7 TL'lik kar elde etmiş. Öz kaynak karlılığı neden azaldı dersek burada karlılık düşüşü, verimlilik kaybı gibi sebepleri gösterebiliriz. Aktif karlılığı negatif. Burada aktif faaliyet zarar sebebiyle negatif olduğu için riskli bir durumu yansıtabilir. Ciro büyümesinde bir artış var. Satışlar yıllık %11.5 artmış. FAVÖK büyümesine baktığımızda yine bir artış var. FAVÖK'te %133'lük bir artış var ama net karda %50'lik azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda uzun vadeli kaynaklı ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Bu da finansman prensibine uygun şekilde olduğu için bizim için olumlu. İşletme faaliyetlerine nakit akış pozitif arkadaşlar. Ticari faaliyetler sebebiyle edilen nakit geçen sene göre %5 azalmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem net karı. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem ticari alacaklardaki azalışlar. Faiz giderlerini karşılayacak nakit yeterli. Finansman giderlerinin 3 katı kadar bir nakit yaratılmış. Bu da karşılamaya rahatlıkla yeter. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda pozitif. Buradaki pozitiflikte borçlanmaya olan ihtiyacı azaltabilir. En büyük finansman kalemi alınan faizler olarak gözüküyor. Dönemlik toplam nakit akışı da yine pozitif. Dönem sonu nakit miktarı 22 milyar 900 milyon TL seviyesinde. Migros'a bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık şu an 1489 TL'miz olacaktı. Yani %49'luk bir nominal getiri sağlayacaktı. Enflasyonun üzerinde yani çok küçük de olsa üzerinde bir getiri sağlamış. Bu olumlu bir durum. BIST 100'ün ortalaması 1277 TL olmuş. BIST 100'ün ortalamasının üzerinde kazandırmış. Bu parayı dolara yatırsaydık 1201 TL'miz olacaktı. Yani doların da üzerinde getirmiş.
Mevduat yatırsaydık 1707 TL'miz olacaktı. Yani taş atıp kolumuz yorulmadan para kazanmış olacaktık. Daha fazla kazanacaktık Migros'a göre. Bitcoin'e yatırsaydık zaten rekorlar kırdı biliyoruz. 2320 TL olacaktı. Altına yatırsaydık da 1581 TL'miz olacaktı. Yani şöyle bir baktığımızda altının, mevduatın ve Bitcoin altında getiri sağlamış. Enflasyonun hemen hemen aynı seviyesinde diyebiliriz. En azından burada paramız hani reel olarak para kazandırmasa da paramızı kaybettirmemiş. Hani erimemiş paramız. Bu da güzel bir durum diyebiliriz. Fiyat kazanç oranı Migros'un 29.07, perakende ticaret sektörünün 16.15 iken toplam ve perakende ticaretin 23.88. Yani fiyat kazanç oranı olarak her iki sektör ortalamasında üzerinde kalmış. Bu da sadece fiyat kazanç oranı açısından değerlendirdiğimizde hissenin fiyatının pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Migros'un 1.72 olduğunu görüyoruz. Perakende ticaret sektörünün 2.22 iken toplam ve perakende ticaretin 2.79. Yani burada her iki sektör ortalamasının altında kalmış. Bu da bizim için olumlu bir durum. Yani piyasa değeri bölü defter değeri rasyosu açısından baktığımızda hissenin fiyatına ucuz diyebiliriz. Hissemizin fiyatı 513 lirayken hisse başına kar 17.7 TL. Piyasa değeri 92.9 milyar TL. Ödenmiş sermayesi 181.1 milyon TL. Net borcuna yok demiştik zaten eksi 4.4 gözüküyor. Firmanın değeri 88.5 milyar TL arkadaşlar. Son temettü tarihi 13 Kasım 2024'te vermiş. Yani daha yeni temettü vermiş diyebiliriz. Binde 6'lık bir temettü verimi var. Yani yine hiç yoktan iyidir diyebiliriz. 520 milyon TL'lik temettü de atmış. Temettü yatırımcılar için uygun olan bir firma. Bedelsiz potansiyeli %29.755-775 olarak gözüküyor. Migros analizimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarım hızlıca karşınıza düşecek ve sık sık bir araya geleceğiz. İyi günler.